Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda bu iki şişle örülen çok kolay ve çeyizlere çok yakışacak, ayaklarınızda da çok şık duracak patik modelinin nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok kolay bir model. Örmesi de çok zevkli. Böyle çiçek ve inci boncukla da patiğimi süsledim. Dilerseniz sade halde de kullanabilirsiniz. Pompon da yapabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde de süsleyebilirsiniz. Gerekli malzemelerim 3 mm şişlerim var. 2 renk patiklik ip kullandım. Tığ kullanacağım çiçeklerimi yapmak için. Bir adet de iğnem var. Patiğim 36, 37, 38 ayak numarasına kadar olur. Diğer ayak numaraları için sadece sıra sayılarında artma eksiltme yapmanız yeterlidir. Patiğimi kenara aldım. Öncelikle beyaz rengimle başlayacağım. İpimi boynuma atarak örüyorum ben. Sizler nasıl örüyorsanız ve ilmeklerinizi nasıl atıyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Toplamda böyle beyaz renkli ipimle 49 adet ilmeğimi atacağım. 49 adet ilmeğimi böyle şişime attım. Şu an örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. Böyle son bir ilmek kalana kadar örelim. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da her zaman düz olarak örüyorum. Ve örgümün kenarları daha düzgün ortaya çıkmış oluyor. Şimdi örgümün arka yüzünü bitirdim ve ön yüzüne geçtim. Şöyle göstereyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerlerini yine ters olarak örüyorum. Bu şekilde bir diş haroşa sırasını oluşturmuş olduk. Sıra sonuna kadar gidelim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine düz olarak örüyorum. Dediğim gibi her zaman ilk ilmekleri örmeden alıp son ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir diş haroşa sırasını oluşturduk ve örgünün arka yüzüne geçiyorum. Buraya geçtiğimde kırmızı ipimi bağlıyorum. İplerimi kopartmadan ilerleyeceğim. Şimdi kırmızı ipimle devam ediyorum. Örgünün arka yüzünde renk geçişi yapıyorum. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Böyle 3 tane ilmeğimi ördüm. Dördüncüyü bakın örmeden aldım. Tekrardan 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi bakın ördüm. Altıncıyı örmeden bu şişime geçirdim. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi kırmızı rengimle ördüm. Altıncıyı örmeden bu şişimi aldım. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi ördüm. Altıncıyı örmeden bu şişime geçirdim. Böyle sıra sonuna kadar aynı şekilde ilerleyelim. En sona geldim. Bakın sonda da yine 3 ilmeğimi kırmızı rengimle ördüm. Başta ve sonda 3'er ilmek kırmızı renkle, ortalar 5'er. Şimdi tekrardan örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın şu şekilde bir görüntüsü var. İlk ilmeği örmeden aldım. 3 tane ilmeğim bakın kırmızı renkleri bu şişime geçirdim. Beyaz ilmeğimi yine örmeden alacağım. Fakat burası örgünün ön yüzü. Örgünün ön yüzündeyken ilmeğin arkasından dolanacak bu ipimiz. Bakın tekrar öne geçirdim. Ve 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya attım. 6. ilmeğimi beyaz renkli ilmeği örmeden aldım. İpimi öne geçirdim ve tekrar 5 tane ilmeğimi örüyorum. 5 tane ilmeğimi ördüm. Kırmızı rengimle ipimi arkaya geçirdim.
Örmeden aldığımı yine örmeden aldım. İpimi öne geçirdim. Ve yine tekrar kırmızı renkli ilmeklerimi ördüm. İpimi arkaya geçirdim. Beyaz renkli ilmeği örmeden aldım. İpimi ön tarafa geçirdim. Ön kısmında da bu şekilde ilerleyelim. Sırayı tamamladım ve örgümün arka yüzüne geçtim. Yine kırmızı rengimle devam ediyorum. 3 tane ilmeğimi şişime aldım. Arka yüzündeyken direkt böyle ilmeğimi alıyorum örmeden ve kırmızı renkli ilmeklerimi örüyorum. Kırmızı renkli ilmekleri örüp örmeden aldığımı yine örmeden alıyorum. Aynı şekilde sırayı tamamlayalım. Yine örgümün ön yüzüne geldim. Yine kırmızı rengimle devam ediyorum. Baştaki 3 ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya geçirdim. Örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden aldım. İpimi ön tarafa geçirdim. 5 tane ilmeğimi örüyorum. Kırmızı renkli ilmeklerimi. İpimi arkaya attım. Örmeden aldığımı tekrar örmeden aldım. İpimi öne geçirdim. Örgünün ön yüzünde bu şekilde örüyoruz. Yine sırayı böyle tamamlayalım. Evet, bakın 2 diş kırmızı rengimle örmüş oldum haroşa sırası. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum ve beyaz rengimi alıyorum. Beyaz rengimle devam edeceğim. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Yine ilmekleri ters olarak örüyorum. Yani haroşa örgüyü uyguluyorum. Örmeden aldığım ilmekler de dahil ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Evet, örgümüzün ön yüzüne geçtik. Yine ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Ve beyaz rengimizde de bir diş haroşa sırasını oluşturmuş olalım. Evet, sıramı tamamladım. Modelim oluşmuş oldu. Modelim bakın 1, 2, 3. 3 sıranın tekrarı şeklinde olacak. Şimdi beyaz renkli sıramı yaptım. Şimdi tekrar kırmızı renkli sıralarıma geçiyorum. Modelimizi en başta nasıl kurduysak yine aynı şekilde kuralım. Kırmızı rengimi aldım. Başlarken 3 ilmeğimi örüyorum. Dördüncüyü örmeden alıyorum. Sonrasında 5 tane ilmeğimi örüyorum. 5 ilmeğimi ördüm. 6.'yı örmeden alıyorum. 5 ilmeğimi örüyorum. 6.'yı örmeden alıyorum. Böyle devam edelim. Hep 3 sırayı tekrar ederek ilerleyelim. Bakın bu şekilde kaç model kurmuşum ben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kırmızı renkli yaptığım modeli saydım. 11 defa yapmışım kırmızı rengimle. Böyle örerek devam edelim. Evet, bakın sıralarımı tamamladım. Kırmızı ipimle 11 defa ördüm. Şu kutucukları sayıyorum bakın. Şu şekilde. Haroşa sırası olarak sayarsak 34 diş haroşa sırası ördüm toplamda. Şimdi bu uzunluk size kısa gelirse daha da modeli devam ettirebilirsiniz. Uzun gelirse kısa da yapabilirsiniz. Bir diş haroşa sırası da beyaz rengimle ördüm. Şimdi kırmızı rengimi artık burada bakın koparttım. Kırmızıyla değil, artık hep beyazla devam edeceğim. Ve ilmek eksilterek devam edeceğim. Şu an örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki bakın ikinci ile üçüncü ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Bir ilmek eksiltmiş oldum. Sonrasında tek tek örüyorum. Yine ilmeklerimi ters örüyorum. Böyle son 3 ilmek kalana kadar devam edelim. Son 3 ilmek kalana kadar geldim. Şimdi 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Son ilmeği tek olarak düz ördüm. Şimdi bir başta bir de sonda ilmek eksiltmiş olduk. İlmek sayımızı 2 eksilttik. Şimdi örgünün arka yüzüne döndüm. Arka yüzünde ilmeklerin hepsini tek tek örerek
böyle ön yüze geçeceğiz. Eksiltmelerimiz örgünün ön yüzünde olacak. Devam edelim. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Bakın diğer iki ilmeğin ikisini birlikte böyle ters olarak ördüm. Sonrasında tek tek örüyorum. Böyle tek tek örerek sırayı son 3 ilmek kalana kadar devam edelim. Sıra sonunda son 3 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte ters ördüm. Sonuncuyu tek olarak düz ördüm. Yine örgünün ön yüzünde bir baştan bir sondan ilmek eksiltmiş olduk. Bu işlemi örgünün her ön yüzünde böyle yaparak devam edelim örmeye. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Tüm ilmekleri tek tek örüyoruz. Böyle örmeye devam edelim. Örgünün her ön yüzünde bir bu taraftan bir bu taraftan aynı şekilde ilmek eksilterek devam edelim. Evet, bakın bu şekilde ilmeklerimi eksilte eksilte geldim. Kaç ilmeğim kaldı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 21. 21 adet ilmeğim kalana kadar geldim. Şimdi beyaz renkli kaç diş haroşa sırası örmüşüm? Şuradan en baştan sayıyorum kırmızılardan sonra. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. Şimdi 16. haroşa sırasını örerken örgümün yine ön yüzündeyim. İlmeklerimi kapatıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Bir ilmeğim kaldı. Onu da şöyle bir defa ters olarak ördüm. İpimi burada kısa keseceğim. Dikmek için başka ip alacağım. Bu şekilde örgüsünü tamamlamış oldum. Bakın. Siz el ayarınıza göre bu sıra sayılarını ayarlayabilirsiniz. Baktınız size çok küçük geldi. Buradaki sıra sayılarını arttırın. Bu şekilde şimdi dikimine geçelim. Evet, şimdi dikimine geçiyoruz patiğimizin. Böyle sizlere biraz küçük gelebilir dikmeden önce. Diktikten sonra gayet güzel ayağa tam oturan bir patik oluyor. Bakın böyle tersinden dikeceğim. Öncelikle şu kısımdan dikeceğim. Önce burayı dikiyorum. Çünkü şu tarafını dikerken ayağınıza giyersiniz. Böyle istediğiniz kadar dikersiniz. Şimdi oraya gelince ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Sizler de daha iyi anlayacaksınız. Şimdi şöyle ilmekleri ben böyle içten alarak dikiyorum. Burası patiğimin arka kısmı. Böyle dikelim. Evet, bakın buranın dikişini tamamladım şöyle. Şimdi yine tersinden şu kısmını dikeceğiz. Yine buradan ipimizi düğümleyelim. Yine dikmeye devam edelim. Böyle dikerek böyle istediğimiz yere kadar dikelim. Bakın ben böyle 1 2 ikinci kırmızı modele kadar diktim. Sizler dilerseniz üçüncüye kadar da dikebilirsiniz. Dilerseniz beyazda da bırakabilirsiniz. Buranın dikişini ayağınıza ölçerek karar verin.
Evet, bakın bu şekilde patiğimi tamamlamış oldum. Dediğim gibi 2 kırmızı çizgisine kadar diktim. Dilerseniz daha da uzun dikebilirsiniz. Şu açıklık kısmının ne kadar olmasını istiyorsanız. Bir de kenarına böyle kenar oyası yaptım. Yapmadan da kullanabilirsiniz. Şöyle sizlere kısaca anlatmak istiyorum nasıl yaptığımı. Genellikle kenar oyasına arkalardan başlıyorum. 3 zincirimi çektim. Aynı yere tekrar sık iğne olarak battım. İstediğiniz aralıkta böyle atlayarak sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. Biraz atladım. Sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar batarak böyle bakın pipirikler oluşturarak ilerledim. Böyle etrafını kenar oyasıyla dolanalım. Evet, bakın bu şekilde kenar oyasını da tamamladım ve manken ayağıma giydirdim. Manken ayağı 37 ve 38 ayak numarası. Siz dediğim gibi sıra sayılarını el ayarınıza göre ayarlayınız. Daha iyi sonuç elde edebilmek için bu şekilde yapmanız daha iyi olur. Bu şekilde bir çiçekle de süsledim. Dilerseniz pompon da yapabilirsiniz. Puf çiçek de yapabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Çok istek gelirse bu süsleme çiçeğini nasıl yaptığımı da sizlere anlatabilirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.